Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Leonidas'la devam ediyor olacağız A'dan Z'ye serimizi. Leonidas'ın becerilerinden, yetenek ağacından ve aynı zamanda beraber kullanıldığı komutanlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Leonidas'ın bir öneminden bir bahsedelim. İnsanların kafasında şöyle bir algı var. Leonidas aslında gereksiz bir komutanmış gibi bir düşünce tarzı var. Kasmakla ilgili büyük soru işaretleri olan insanlar var. Şimdi dostlar, öncelikle Leonidas kendisinin alanında çok güzel özelliklere sahip olan bir komutan. Aynı zamanda beraberinde geldiği Guan Yu'ya da farklı nitelikler kazandırabilen bir komutan. Bunu becerilerini incelerken de göreceğiz ama ben şimdiden bahsetmeye başlayayım öncelikle. Şimdi Guan Yu'da bildiğiniz üzere bir susturma etkisi var. Burada diyor ki susturma etkisi uygulanan düşmanlara veya saldırı azaltma etkisi uygulanan düşmanlara %50 daha fazla hasar vermenize neden olur diyor. Şimdi insanların kafasında Leonidas neden değersiz? Birinci sebep mesela hasarı 600. Yani Leonidas'ın hasarı düşük diye değersiz. Yani burada ne yazıyor? Guan Yu ile birlikte kullanınca susturma etkisiyle birlikte %50 hasar daha fazla alıyor diyor. 300 hasar artışı olsa 900 vuruyor zaten. Yani aynı zamanda 3 kıtaya vuruyor ve hasar kaybı yaşamadan vuruyor. Yani %15 hasar düşüşü yaşamadan vuruyor. Hasar düşüşü yaşayan komutanlara yakın bir hasar atıyor demek oluyor bu. Yani bu anlamda Leonidas bunun yanı sıra ilk becerisinden hasarla birlikte %30 oyunda çok zor elde edilen sağlık statını da size sağladığı için 3 saniye boyunca yani aslında çok değerli bir becerisi olduğu anlamına geliyor burada. İnsanlar bu beceriyi okurken veya algılarken, sahada kullanırken çok iyi algılayamıyorlar. O yüzden de Leonidas'la ilgili kafalarında fazlasıyla soru işareti oluyor. Bu da işte Leonidas'ın aslında çok yüksek bir etkisi olduğu anlamına geliyor. İlk becerisini direkt becerileri inceleyerek devam edelim o zaman. Bir anda girmiş bulduk, kendimi tutamadım. 3 saniye boyunca sürecek %30 sağlık bonusu veriyor bize. Aynı zamanda 3 tane hedefe de 600 hasar veriyor. Bundan bahsettik. Devam edelim. İkinci becerisine geldiğimizde ise kazanılan öfke hızını %15 artırıyor olması ilk becerisinden çok daha fazla yararlanacağımız anlamına geliyor. Çünkü gerekli olan bir öfkeye çok daha hızlı ulaşacağımız anlamına geliyor. Guan Yu'nun arkasında kullanıyor olsak da zaten aynı öfke gereksinimiyle attığı için yine onun da ilk becerisinden çok daha fazla kullanacağımız, çok daha fazla faydalanacağımız anlamına geliyor. Yani Guan Yu daha fazla sustur atacak. O sustur attığı zaman daha fazla ekstra hasar vuracaksınız. Aynı zamanda daha fazla sağlık statına sahip olacaksınız. Daha uzun süre sağlık statına sahip olacaksınız. Uzun süren savaşlarda. Aynı zamanda buradaki işte hasarı da daha fazla çıkarmış olacaksınız. Öyle bir etkisi var. Diğer bir yandan ikinci becerisinin %30 savunma vermesi ilk becerisinden gelen sağlıkla birleştiğinde %30 sağlıkla birleştiğinde beceri komutanlarıyla kullandığımız bir komutanın bu tarz yüksek statlar vermesi bize ne sağlıyor? Daha öncesinde ben bahsetmiştim. Savunma ve sağlık statları beceri hasar komutanlarında çok yüksek sinerji sağlıyor. Çok yüksek etki sağlıyor. Bunun sebebi şundan ötürü: kıta sayınız daha yavaş azaldığı için siz daha yüksek hasarları daha uzun süre çıkartıyorsunuz. Çünkü ne kadar yüksek seviye kıtaya sahip olursanız, daha yüksek sayıda kıtaya sahip olursanız beceri hasarınız daha yüksek oluyor. Yavaş azalan bir beceri hasarı da daha yüksek beceri hasarlarına sebebiyet verecektir uzun süren savaşlarda. O anlamda Leonidas yine sizin için kıymetli bir komutan oluyor bu becerisinin sinerjisi sebebiyle. İkinci becerisinde de yine daha önceden bahsetmiş olduğumuz kalkan etkisinin mekaniğinden yine bahsedelim. Şimdi kalkan etkileri ne sağlıyor bize? Hastanemize düşen ağır yaralı asker sayısını azaltmayı sağlıyor. %50 seviyesine indiğinde devreye giriyor olması aslında bizim canımız %50 seviyesinin altına düştüğünde biz genelde kıtamızı yenileme eğiliminde oluyoruz. Ama yenileyemediğimiz durumlar söz konusu olduğunda, kaçamadığımız durumlar söz konusu olduğunda hastaneye düşen askerlerimizi ciddi oranda azaltacak olması da iyi bir özellik. Ordunuzun kontrolünü kaybettiyseniz, bayağı içlerine doğru gittiyse en azından hastanenize düşecek asker sayısını azaltan bir etkisi var burada Leonidas'ın. Bir de şöyle düşünelim. Leonidas %50 kıtasının yani altına çok hızlı düşebilir çünkü Guan Yu ile beraber kullanıyoruz ve insanlar Guan Yu'nun susturundan ve yüksek hasarından dolayı Guan Yu ilk etapta odak almaya çalışıyorlar. Bu da yine Guan Yu'nun %50'nin altına düştüğünde hastanesine düşen asker sayısı her kıtada daha fazla olduğu için hastanenizi yorması açısından biraz daha azaltıcı etki sağlamasıyla işinize gelecek bir özellik oluyor. %50 seviyesine düştüğünüzde bize 800 hasar faktörü sağlıyor. Herhangi bir ön koşul yok. Yani %50'nin altına düştüğünüzde saldırı alıyor olmanız yeterli. Saldırı alıyor olduğunuz sürece 3 saniye boyunca tetiklenebilecek bir kalkan sağlıyor ve herhangi bir bekleme süresi de mevcut değil. Yani 5 saniyede bir devreye girer gibi bir şey söz konusu değil.
Aynı zamanda kalkan kazandığınız takdirde saldırı bonusu kazanıyorsunuz. Ki saldırı bonusu %15 kazanılmış bir saldırı bonusu şu anlama geliyor. Hem normal saldırılarınız hem de karşı saldırılarınız %15 güçleniyor anlamına geliyor. Bu da sizin için hatırı sayılır güzel bir özellik. Dördüncü becerisi üçüncü becerisinden çok daha önemli bir beceri. Dördüncü becerisi çünkü haritadayken her saldırı %25 ihtimalle, ki yüksek bir ihtimalleri %25 ihtimalle hasar bonusu kazanıyorsunuz ve %10 kazanıyorsunuz. 5 saniye boyunca hasarınız artıyor ve bu tetiklenebiliyor. Yani şöyle düşünün. %10 4 çarpı %10 %40 hasar bonusu oluyor ve buradaki hasar bonusları şu anlama geliyor. Yani bir komutanda hasar bonusu yazıyorsa saldırı bonusunuz, karşı saldırı bonusunuz ve beceri hasar bonusunuz artıyor demek. Yani Guan'ın arkasında Guan'ın hem beceri hasarını hem karşı saldırı hasarını hem saldırı hasarını arttıran canavar gibi bir cengaver var ve Guan'ın vuracağı hasarları top noktaya çıkartıyor ve Guan'la ve Herald'la uyumunu bu sebeple aslında çok coşturuyor Leonidas. Leonidas'ın dördüncü becerisi bu anlamda çok önemli bir beceri. Şimdi dostlar %10 seviyesinin altına düştüğünde 10 saniye boyunca %400 hasar verdiğimiz, hasarımızı arttıran bir özellik sağlıyor. Az önce ne demiştik? Hasar bonusları hem karşı saldırı hem normal saldırı hem de beceri hasarımızı arttıran bir şey. %400 olması da aslında hatırı sayılır bir özellik ama %10'dayken işte insanların o tatmin olacağı hasar çıkarmadığı için %400 artsa bile insanların hani gözü doymuyor o anlamda. Ama hala savaşmaya devam ediyorsanız %400 hasar da işinize yarayacak bir hasar oluyor. O anlamda kafanızda bir soru işareti olmasın. Gerçekten çok yüksek bir hasar sağlıyor size. Alınan hasar %50 azaltması da sizin %10 kıtasına düştüğünüzde hastanenize düşecek asker neredeyse hani %10 seviyesindeki askerlerin %10'unun tamamı da hastaneye gidiyor normalde o seviyelerde savaştığınızda. Hele ki odak aldıysanız yani 2 kıta 3 kıta falan vuruyorsa o %10'u hemen hemen tamamen hastaneye göndermiş oluyorsunuz. %50 alınan hasar azaltması da o gidecek hastaneye gidecek asker miktarını bir miktar azaltmanız anlamında, yani hafif yaralıya düşenlerin biraz daha fazla olması anlamında size katkı verecek bir özellik aslına bakarsanız. O anlamda güzel diyebiliriz ama yine %10 seviyesine düştüğünüzde bu komutanla zaten çok da savaşıyor olmazsınız. Yüksek ihtimalle kıtanızı çekmiş, yenilemiş olursunuz. Çoğunlukla kullanacağınız bir özellik değil. Ama buraya gelene kadarki etkin becerileri çok işe yarayan beceriler olduğu için Leonidas o anlamda güzel bir komutan. Becerilerinden bahsettik. Bir de beraber kullanıldığı komutanlarla devam edelim. Şimdi dostlar Guan Yu'nun arkasında Leonidas zaten çok yüksek sinerjiyle çalışıyor. Guan Yu'nun ustalık becerisini çok devreye sokmuyor. Eyvallah yani %50'nin altına düşünce devreye sokuyor ama ondan öncesinde çok devreye sokmuyor. Ama işte alanda savaşırken yanınızda illaki bir Alex oluyor ve size kalkan atıyor. Yine faydalanıyor oluyorsunuz. Aynı zamanda siz Kingsland gibi böyle kalabalık alan savaşlarında yer alıyorsanız zaten Leonidas'ın %50 canına düşmesine sebebiyet vermeden siz kendi diğer kıtanızdaki Alex'in kalkanından faydalanarak Guan Yu'nun üst seviyelere çıkmasını Leonidas'tan aldığı özelliklerle beraber sağlamış oluyorsunuz ki çok da güzel oluyor. Guan Yu, Leonidas güzel bir ikili. Sonrasında yine Herald'la çok güzel çalışıyor. Herald'ın zaten iki tane güzel çalıştığı komutan var. Bir Alex'in arkasında, bir de Leonidas'ın önünde Herald güzel çalışıyor. Onun dışında Herald zaten çok da öyle insanları tatmin eden bir seviyede görünmedi. Yani o Guan Yu'dan sonra çıkan bir komutan olarak Guan Yu'yu geçmesi bekleniyordu. O seviyeye gelmedi. Ama yine de Herald piyadede yüksek hasar çıkartan, yine beceri hasar vurabilen bir komutan olduğu için ve piyadenin de buna ihtiyacı olduğu için kasılması gereken bir komutan. Yine iş yapan bir komutan. Sıvarmlandığı takdirde de güzel cezalandıran, yani odak alması takdirde alanda güzel işler yapabilen bir komutan. Leonidas başka hangi komutanla çalışır ikinci komutan olarak düşündüğümüzde? Şimdi dostlar kanyon metaları var biliyorsunuz ki. Yani Ethelfield'ın arkasına YSG koymak bir kanyon metası, işte Konstantin arkasına Jandark koymak bir kanyon metası. Kanyonda etkili çalışan ikililer veya işte üst sıralarda olmak için yapılan belirli tercih metalar var. O anlamda Leonidas kendisine metada yer buldu. Richard'ın arkasında kanyonda kendisine bir meta içerisinde yer bulmuş durumda. Richard'ınız yoksa, Richard'ınız full değilse veya iyi durumda değilse veya hiç kasmadıysanız üzülmeyin, Leonidas yine başka komutanlarla da kanyonda sizin kullanabileceğiniz bir komutan. Yani yine koyarsınız Leonidas'ı Guan Yu'nun arkasına, ön safa başka komutan koyarsınız ya da Leonidas'ı ön safa koyarsınız, arkasına başka bir daha işte tanklık düzeyi verebilen bir komutan koyarsınız veya hasar atabilen bir komutan koyarsınız. Yine o şekilde faydalanırsınız. Sorun olmaz yani, ön saf komutanı olarak da kullanabilirsiniz eğer Richard'ınız yoksa veya işte Guan Yu'nun arkasına da yine konumlandırabilirsiniz. Leonidas Kanyon'da yine iş yapan bir komutan.
diyebiliriz. Birinci komutan olarak Leonidas'ın kullanıldığı durumlar var. Yani insanlar birinci komutan olarak da yine alana 4 kıta 5 kıta çıkıp savaşmak istediğinde Leonidas'ı birinci komutan olarak kullanıyorlar. O anlamda hangi komutanlarla kullanılıyor derseniz, YSG kasmış bir hesabınız varsa, YSG'yi maxladıysanız Leonidas önde, YSG arkada yine sinerjiyle çalışabiliyor. Güzel işler yapabiliyor. Yine aynı şekilde Mehmet'le de sinerjisi olan bir komutan. Hatta Mehmet'le güzel çalışıyor. Mehmet'in beceri hasar arttırması, işte saldırı arttırması gibi özelliklerinin olmasından dolayı kendisini besleyen bir komutan olduğu için Leonidas'ın arkasında Mehmet'i koyduğumuzda diğer Mehmet'i kullandığımız komutanlara göre Leonidas biraz daha tank olduğu için Mehmet'in çok daha iyi işler yapmasına, alanda biraz daha iyi hasarlar çıkarmasına sebebiyet veriyor. İşte Leonidas'ın 4. becerisinden gelen özellikler falan biraz daha faydalı olduğu için bu tarz hasar çıkartan komutanlara, yani Leonidas'ı herhangi bir hasar çıkartan komutanla kullandığınızda güzel işler yapabiliyorsunuz. Hani yine 5 marş çıkmak istiyorsunuz, YSG'niz, Mehmet'iniz yok, işte başka marşlarınızdan kalan bir efsanevi komutan da yok gibi bir durumda kalırsanız da o zaman da yine Santuz'uyla falan kullanabilirsiniz. Yani sorun olmaz. Santuz'uyla kullanırsınız. Mundeok'la kullanırsınız. Savunma kırma özelliği sayesinde Mundeok'un ilk becerisinden gelen Leonidas daha hızlı beceri arttıracağını da düşünürsek diğer kıtalarınızın mevcut hedef aldığınız, odakladığınız kıtayı daha hızlı yok etmesine de sebebiyet verebilirsiniz. Bu tarz tercihlerde de bulunabilirsiniz. Diyelim ve uygun çalışan komutanlardan konuyu yetenek ağacına taşıyalım. Şimdi dostlar, ne yapabiliriz yetenek ağacından? Birinci önerimiz bu. Yetenek ağacında piyadeden buraları alıp biraz daha intikal hızından kaçıp şuraları tercih ederek bir yetenek ağacı yapabilirsiniz. Şöyle tekrar gösterelim. İkinci yetenek ağacı önerimiz de şu şekilde. Süvariye verilen hasardan kaçıp şurada %30'un altına düştüğü takdirde öfke kazanımını arttırma yönüne gidilmiş durumda. Bu sizin durumsal olarak tercih edeceğiniz bir şey. Yani Leonidas'ı ustalık becerisini açıp işte patlayıncaya kadar kullanacağınız bir noktaya getirdiyseniz, yani o şekilde kullanmayı tercih ediyorsanız tabii ki buraları almanız iyi olacaktır. Ama Leonidas %50'nin altına düştüğünde savaştan çıkaracaksınız, diğer kıtalarınızda yapmanız gerektiği gibi. O zaman burayı almanız gerekmez. İlk sayfa sizin için daha uygun olacaktır. Bu şekilde devam edersiniz yaşamınıza. Onun dışında başka ne söyleyebiliriz Leonidas'la ilgili diye düşünecek olursak, şimdi dostlar Leonidas'la ilgili becerilerini okuduk, şeyleri okuduk falan filan. Fark ettiyseniz Leonidas'ta bir şey yok. İntikal hızı. Yani Leonidas bir Martel gibi intikal hızına sahip değil veya Alex gibi intikal hızına sahip değil. Guan Yu gibi intikal hızına sahip değil. Bu yüzden Leonidas'ı kullanırken intikal hızı olan komutanlarla kullanmayı tercih etmek bir açıdan aslında sizin için işleri bir miktar daha kolaylaştırıyor olacak. Leonidas aslında komple bir komutan. Yani güzel özellikleri olan, birçok şeyi veren bir komutan. O anlamda Leonidas değerli bir komutan. Ama intikal hızının düşük olması anlamında zayıf noktası da Leonidas'ın en yavaş birimde intikal hızı buff'ı olmayan bir komutan olarak varlığını sürdürüyor olması diyelim. Ama onun dışındaki sağlamış olduğu özellikler gerçekten çok yüksek olduğu için Leonidas piyadenin vazgeçilmez bir komutanıdır. İnsanların size Leonidas'ın useless olduğu veya işte değersiz, kıymetsiz olduğuna yönelik söylemlerine kanmayın. Leonidas sizin için en azından 5-5-1-1 yapılması gereken bir komutan. Leonidas'ın becerileri de şu şekilde açılıyor. İlk iki becerisi 5 yapılır. Sonra 1-1'de bırakılıp 4. becerisine gitmesi için elinizden geldiğince dualar etmeniz gerekiyor. Evet dostlar, benim söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları lütfen sormayı unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olabilir. Bu videoyu da beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.